Osmanlı'da sinema çekimleri belge filmleriyle başlamıştı. Fakat ilk yönetmenin kim olduğu konusu hala tartışmalıdır. Bu tartışma konusunda öne çıkan iki isim vardır. Bunlardan birisi aynı zamanda Balkanlara ilk sinemayı getiren kişilerden ve en önemlilerinden olan Manaki kardeşlerdir. Diğeri ise Ayastıfanos'taki Rus abidesini çektiği iddia edilen Fuat Uskınay'dır. 1913 yılında Osmanlı'dan ayrılmış olan Balkan topraklarında yaşayan Manaki kardeşler, eğer dönem içerisinde değerlendirilecek olursa ilk filmleri çektikleri dönemde Osmanlı tebaasına mensuplardır ve 1911 yılında çektikleri kişi Osmanlı padişahıdır. Bu yüzden Osmanlı'da sinemanın ilk yönetmeni saymak ve kendilerini Türk sinemasının öncülerinden saymak mümkündür. Çektikleri ilk film ise 1905'te çektikleri tahmin edilen Yün Eğiren Kadınlar filmidir. Manaki kardeşler dönemin pek çok siyasal olayını yakından izleyip görüntülemiştir. İlk dönemlerinde gündelik hayattan belge filmler çekerken 1911'de ilk önemli belgesellerine imza atmışlardır. Bunlardan birisi Romanya Devlet Delegasyonu'nun ziyareti, diğeri ise 5. Sultan Mehmed'in Manastır ve Selanik ziyaretleridir. Diğer öne çıkan isim ise Fuat Uskınay'dır. Uskınay, 1914 yılında Seden kardeşlerle birlikte Ali Efendi sinemasını açıp ilk yerleşik sinemayı kuranlardan olmuştu. Kendisi İstanbul Sultaniyesi'nde dahiliye memuru olarak çalışıyordu. Sinema ile ilgilendiği dönemde Zygmunt Weinberg ile tanışmış ve ondan projeksiyon aygıtını kullanmayı öğrenmiştir. İlerleyen zamanda okulun müdürü Ebu'l-Muhsin Kemal Bey'e film gösterileri yapmayı önermiş ve böylelikle sinema gösterileri Uskınay ile birlikte ilk defa okullara girmişti. 1914 yılında çıkan savaş nedeniyle Uskınay yedek subay olarak silah altına girdi. Cihad-ı Ekber'in ilan edildiği gün Ayastofanos anıtının dinamitle patlatılması planlanıyordu. Bu anıt 93 Harbi olarak bilinen Rus-Osmanlı Savaşı'nın sonunda Rusların ilerledikleri en uç noktaya, yani Yeşilköy'e ölen Rus askerlerinin anısına dikilmişti. Osmanlı ise bu anıtın utanç kaynağı olduğunu düşünüyordu. Anıtın patlatılması sırasında filmin çekilmesi için Sacha Mestar adlı ortaklık şirketiyle anlaşılmıştı ve bu şirketin teknisyenleri Viyana'dan çekim yapmak için İstanbul'a gelmişlerdi. Ancak daha sonradan bu filmi çekenin bir Türk olması istenmiş ve bunun üzerine Uskınay getirilmiştir. Uskınay filmi yansıtmayı biliyordu fakat çekmeyi bilmiyordu. Uskınay burada şirketin teknisyenlerinden alıcı kullanmayı öğrenmiş ve anıtın yıkılışını filme almıştır. Her ne kadar üzerine tartışmalar hala devam etse de Türk sinemasının doğum günü olarak 14 Kasım 1914 tarihi kabul edilir. Konuyla alakalı Arda Odabaşı Osmanlı arşivlerinde Sinema Haberleri gazetesinin bir nüshasına ulaştı. Bu gazetede Ayastofanos filminin çekildiği ve Sirkeci'deki Uskınay'ın da ortaklarından olduğu Ali Efendi sinemasında gösterildiği yazıyor. Yine aynı gazetede filmin Uskınay ile birlikte Monsieur Morda tarafından çekildiği, hatta bu ikilinin aynı gün Cihad-ı Ekber ilanı mitingini de filme aldıkları anlatılıyor. Filmin kendisi ise kayıptır. Onat Kutlar bu konuyla ilgili şunları yazmıştır. 1966'da bu filmin kopyasını Ordu Fotofilm Merkezi'nin arşivinde günlerce aradık. Bulamadık. Birkaç yıl sonra merkezden filmin bulunduğu bildirildi. Gerçekten de üzerinde Ayastofanos yazılı bir kutu bulunmuştu. Ancak kutunun içinden bambaşka bir film çıkmıştı.